Merhabalar, ben Gizem Aydoğan. Bugün size sukulent çoğaltmayı anlatacağım. Sukulent çoğaltmanın öncelikle söyleyeyim birkaç çeşidi var. Şimdi bunlardan bir tanesi normal yapraklarından alıp çoğaltmak. Ben bugün onu göstereceğim size. Önce birazcık bilgi vereyim. Vejetatif üreme diye bir şey var. Vejetatif üreme nedir? Anne bitkinin herhangi bir bölümünü alıp toprağa diktiğiniz zaman anne bitkinin aynı özelliklerine sahip bir bitki gelişiyorsa buna vejetatif üreme deniyor. Yani eşeysiz bir üreme. Bir erkek ve dişi organa ihtiyaç duyulmuyor. Biliyorsunuz bitkilerde de dişi ve erkek bitkiler var. Mesela kivi böyle bir bitkidir. Sukulent çoğaltmak için benim özellikle kullandığım bir toprak çeşidi var ve çok etkili diyebilirim. Bu Coco Peat denilen, şimdilik bunu kenara alalım. Hindistan cevizli torfu denilen bir karışım. Bu ne? Hindistan cevizinin etrafında böyle tüylü tüylü şeyler olur. Bir meyveyi elinize aldığınız zaman o kabuğunun dışındaki şeyler. Gördüğünüz gibi bu da böyle tel tel ayrılan bir toprak. Çok geçirgen bir toprak. Çoğaltmak için de çok güzel çünkü nemi bir şekilde tutuyor aslında. Şimdi sizinle önce sukulentleri nasıl ayırabilirsiniz? Yani bu yaprakları nasıl koparacaksınız ve nelere dikkat etmeniz lazım? Onları anlatacağım, onları paylaşacağım. Şimdi burada çok sevdiğim, artık zaten saksısına birazcık küçük gelmiş. Yani saksı ona birazcık küçük gelmiş. Zaten başka bir saksıya ayıracağım. Bir tane dam koruğu da deniyor sanırım buna. Sedum. Sukulentim var. Şimdi bu yapraklardan, alttakilerden koparacağım. Koparmadan önce şuna dikkat ediyorum. Sukulent yaprağını nasıl kopardığınız çok önemli. Koparırken bir şekilde yaralanırsa muhtemelen çürür ve yeniden işte yaprak çıkarmaz, çoğalmaz. Şimdi koparıyorum yavaşça. Böyle tutup hafif döndürerek koparmaya çalışıyorum. Hop, koptu. Bakın şu anda küçücük, işte uç kısmında hiçbir yarası olmayan, hiçbir şekilde yara almamış bir tane sukulent yaprağım oldu. Biraz da şuraları temizleyeyim. Buradan kopardım. Yine küçük, minik, şöyle göstereyim belki kamerada daha rahat görünür. Tertemiz bir koparış yaptım. Kuru bir yerde böyle yan yana koyarak asla sulamadan bekletmelisiniz. O zaman kopardığınız yerlerde ince bir zar oluşacak ve bu zar aslında onu hastalıklardan koruyan zar olacak. Daha sonra o zaten yine köklenecek ve toprağa tutunacak. Şimdi ben size tabii ki göstermek için kopardım az önce ama onları daha sonra dikeceğim. Daha sonra köklendirmek için, aslında çoğaltmak için koyacağım tabağıma. Birkaç gün önceden ben bu videoyu çekmek için tabii ki kopardım. Onları beklettim. Nasıl beklettiğimi de size göstereyim. Bayağı bildiğiniz aslında bir havlu kağıt üzerinde hiçbir şekilde sulamadan, çok güneş alacak bir yerde değil de böyle işte hafif güneş alan bir yerde iyileşsinler diye bekletiyorum. Beklettiğim zaman da bu uçları incecik bir zarla kaplanmış olacak. Dolayısıyla toprağın üstüne koyduğum zaman rahatlıkla onları çoğaltabileceğim. Hiçbir zaman da hasta olmayacaklar. Gördüğünüz gibi işte burada çeşitli aşamalarda olan bitkilerim var, yapraklarım var. Bunların hepsi tek bir yaprak. Bu kocamanlar da tek bir yapraktan büyüdüler. Normalde çoğaltmak için bunu kullanıyorum. Şimdilik bu cam kaseyi kullanacağım. Şimdi bu Coco Peat denilen Hindistan cevizi torfundan şöyle gönüllü miktarda koyuyorum. Önemli olan zaten işte dibi kapansın ve tamamen yayılsın. Şöyle yayacağım bunu. Böyle yayılmış olması yeterli. İşte hiçbir şekilde toprağa bastırmıyorum. Böyle hava alacak şekilde kalmış olması lazım. Şöyle yapalım, göstereyim.
Bakın gayet bol, işte hiçbir şekilde topaklanmamış. Şöyle minik topaklar var. Bunları da yok ediyorum. Sukulentleri asla ve asla yapraktan çoğaltırken gömmeyin arkadaşlar. Bunları yapraktan çoğaltırken gömerseniz çürüyecekler ve muhtemelen çoğalmayacaklar. Şimdi bunları bakın sadece toprağın üstüne bırakıyorum. Asla gömmüyorum. Bu dediğim gibi çok geçirgen ve aslında nem tutan bir toprak. Normalde sukulentlerde nem tutan toprak istemiyoruz dedik. Yani o yüzden kumla karıştırıyoruz dedik ama çoğaltma işlemi biraz daha farklı. Bunun suyu tutuyor olması, havaya nem veriyor olması önemli bir şey ki bu arkadaşlar nemi alacaklar ve bir güzel çoğalacaklar. Gördüğünüz gibi bu şekilde tutuyorum. Bunu nereye koyacağım? Bunu yarı gölge bir balkonumda tutuyorum ben. Çok güneş alıyor ama işte tüllerim var, perdelerim var filan. Çok fazla güneş altında olmayacak. Karanlığa koymanıza gerek yok. Aydınlıkta olsun. Üstünü de spreyle sulayacağım. Sulandığından emin olana kadar spreyliyorum. Ve bu şekilde şuralarını da biraz silelim. Güzel görünsün. Koyacağım ve bekleteceğim. Bir hafta ya da 2 hafta içerisinde, aslında biraz cinsine göre değişiyor. Kimisi 3 haftada işte filizlenirken, minik minik filizlenirken, kimisi bir hafta içerisinde hemen filizleniyor. O yüzden bunları bekletiyorsunuz. Bir şekilde büyüdükten sonra farklı saksılara alabilirsiniz. Bir şekilde bunlar böyle köklerini salmaya başladıktan sonra toprağa tutunacaklar. O yüzden çok oynamamanızı öneririm. Çok narin oluyor bunların kökleri. Bir şekilde zarar verebilirsiniz. Şimdi size benim tabii ki tepsimde farklı farklı sukulentlerin hangi aşamalarda olduğunu göstereceğim. Bakın burada bir tane, şöyle hatta biraz elime alayım. Oo, çok köklenmiş. Minik bir arkadaş var. Gördüğünüz gibi kocaman kökleri uzamış. Tamamen toprağın üstünde havada duruyordu. Ama burada minicik dallar vermiş, yapraklar vermiş. Bu arada bazen sukulent yapraklarını çoğaltırken ana yaprak çürüyebilir ya da ana yaprak çürümeyebilir. Sizin yeni sukulentiniz buradan minicik çoğalır, büyür ve kökleri çıkar, görüyorsunuz. Ama bu ana yaprağa hiçbir şey olmaz. O zaman bunu ayırarak kökleriyle birlikte, yani çoğalmış kısmı ayırarak dikebilir. Ana yaprağı tekrar çoğaltmak üzere defalarca kullanabilirsiniz. Benim böyle bir yaprağım var. Defalarca ucundan büyümüş olanı aldım, saksıya diktim. Ana yaprak hala çocuk veriyor, hala bebek veriyor. Şimdi sizinle birlikte şu küçüğü alalım ve şimdi ben burada biraz hızlı hareket etmeye çalışacağım. Toprağa da biraz gömülmüş. Bakın, bu aslında benim ana yaprağımdı. Şimdi yavruyu çekmeye çalışırken koptu. Bunu asla ellemeyeceğim. Şurada başka bir aletim var. Gördüğünüz gibi dibinden almak için kullandığım. Ki yapraklarına zarar vermek istemiyorum. Kocaman bir kökü olmuş bu arkadaşın. Şimdi şunu biraz kenarda bekletelim. Ben hemen bu arada tabii çekerken minik bir parça düştü. Onu yine buraya koyacağım. Bir şekilde beklesin, olsun. Bunun içine toprağımı doldurdum. Bu küçük arkadaş bunun içine girecek. Ne yapıyorum? İşte dedim burada böyle alengirli bir şeyim var. Bunun içine birazcık bir delik açıyorum. Yerleşmesi için sukulentimin. Çok dibine kadar değil ama şöyle minik bir şey yaptım aslında. Şimdi bunu bu kadar çok toprakla koymak istemiyorum. O yüzden birazcık aslında böyle gıdıklayacağım ve toprağını boşaltmasını sağlayacağım. Şöyle boşalan yere gıdıklayayım. Toprak arttırıyoruz tabii ki. Yani toprağımızı asla ziyan etmiyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Bunu alıyorum. Buraya oturtuyorum. Şu çok dibinde kalanları koparabilirsiniz. Neden koparabilirsiniz? Zaten onlar muhtemelen ölür. Bu kadar toprağa yakın olmasına gerek yok.
Şu minikleri buradan alıyorum. Gördünüz mü? Küçük bir sukulentimiz oldu. Dibine su veriyorum. Yine böyle. Bakın toprak tamamen ıslandı. Müthiş. Arada böyle yana eğilirse, özellikle suladıktan sonra olabilir. Çünkü toprak biraz daha oturuyor biliyorsanız. Şöyle elimle yapacağım. Bu işleri yapıyorsanız elleriniz kirlenecek. Öyle manikürmüş, şuymuş, buymuş falan çok da umurunuzda olmayacak zaten. Çok büyük keyif alacaksınız. İyice dibini biraz sıkıştırdım ve burada. Şimdi çok hızlı özet geçiyorum. Ne yaptık? Sukulentin dallarından asla zarar vermeyecek şekilde, yani keskin, böyle kendimizden emin bir şekilde minik dallar kopardık. Bunları 2-3 gün kesinlikle sulamadan, hiçbir şey yapmadan bir kağıt havlunun üzerine serdik, beklettik. Ne oldu? İşte yaraları iyileşti, kendilerine geldiler filan. Ondan sonra böyle kokopit dediğimiz Hindistan cevizi torfunu yerleştirdik, ıslattık. Üstüne bu arkadaşları yan yana dizdik. Neden yan yana diziyorum? Çünkü işte hepsinin belli bir toprağa ihtiyacı olacak filan. Ondan sonra burada zaten benim asıl yetiştirme alanımda bir sürü vardı. Bunlardan uygun olan bir tane büyüdükçe, işte öyle büyük 3-4 tane dal çıkardıkça ana yaprağa hiç dokunmadan, ana yaprak yine burada kalacak şekilde bunu aldım dibinden. Ana yaprağı taşıyabilirsiniz de ama benimki alırken koptu. O yüzden bu tekrar burada çoğalmaya devam etsin. Bunu küçük bir saksıya, bu arkadaşın boyuna göre bir saksıya aldım. Güzelce ektim ve birazcık suladım. Şimdi yine dibi kurudukça sulamaya devam edeceğim. Siz de istediğiniz sukulenti bu şekilde yapraklarından kopararak test edebilirsiniz. Ben bazılarını test ediyorum. Bir ayda çoğalan var. Bazıları bir haftada çoğalıyor. Sadece püf noktalarına dikkat edin. Yaralar kapanmadan toprağa koyup sulamayın hiçbir şekilde. Ondan sonra işte çeşit çeşit böyle benim gibi bir ortaya karışık meyve kokteyli gibi bir şey elde edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.